Hepinize tekrardan selamlar. Bugün sizinle birlikte Climbing with Sillycat adlı oyunun rehber videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar, videomuz 3 ay gecikti. Bunun sebebi oyunda ustalaşmam 3 ay aldı. Sabrınız için teşekkür ederim. Bu tatlı mı tatlı oyunun ne kadar sinirli edici olabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Allah'ım ya, oğlum neymiş bu ya? Ancak her şeyin üstesinden gelinebilir. Yeterince sabrınız olursa ve öğrendiklerinizi sürekli antrenman yapa yapa taze tutarsanız bu oyunun üstesinden gelebilirsiniz. Evet, çok uzatmadan başlayalım artık. Oyunda ilk önce tuşları tanıtmak istiyorum arkadaşlar. A tuşuyla sola, D tuşuyla sağa gidiyorsunuz. Boşluk tuşuyla da zıplıyorsunuz. Çok basit kontroller. Ama zıplama biraz komplike. Nasıl komplike? Şöyle. Mesela diyelim karakteriniz ters düştü arkadaşlar. Hop. Karakteriniz ters düştüğünde arkadaşlar zıplayamıyorsunuz. Karakteri düzeltip zıplayabilmeniz lazım. Oyunun başındayız daha. Oyunun başında yapımcı Lloyd Kuhn ya da Hexeroid hangi adını kullanıyorsa buraya bir topçuk koymuş. Bu topçuktan nasıl düzeliyoruz? Hemen karakteri şu pozisyona getiriyorsunuz. Bakın. Şu pozisyona getiriyorsunuz. Bir kere yuvarlığa basıyorsunuz. Düzeldik. Hiç sıkıntımız yok. Şimdi oyunda zıplarken nesnelere çarpmamaya dikkat etmelisiniz. Tabi bazı yerler hariç, bazı yerlerde gerekiyor. Niye bunu söyledim? Çünkü nesnelere çarpıp zıpladığınızda karakter takla atıyor ve baş aşağı düşmeniz olası. Ayrıca havada takla atarken karakteri sağ sol sağ sol yapıp ayaklarının üzerine düşürme ihtimaliniz de var. E, Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Ha, çok güzel oldu. Diyelim karakter böyle kaldı arkadaşlar. Karakter böyle kaldığı zaman mesela şu an sola doğru yatık ya. Sola doğru yatık olduğu zaman ayağa kaldırmak için karakteri sağa doğru ilerlemeniz lazım. Çünkü sola doğru ilerlerseniz karakter ters dönür. Aynı şeyi bunun sağ olarak sağ mantığı içinde düşünün. Sağ yatıksa sola ilerleyeceksiniz düzeltmek için. Bunun da olduğu iyi oldu. Son olarak değinmek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Diyelim oyun ilerisindesiniz ve karakteriniz böyle ters düşüyor, tamam mı arkadaşlar? Burada yapmanız gereken şey, diyelim aşağısı uçurum böyle. Düşmeyi göze alamazsınız, zıplayamıyorsunuz da. Topçuklar da yok. Nasıl düzeleceğim ben? Nasıl düzeleceksiniz? Hemen göstereyim. Bu hareket çok riskli bu arada. Yapması da çok zor. İlk seferde yapamayabilirim. Yapacağımız şeyi anlatayım önce. Karakteri platformun ucuna kadar getireceğiz. Biraz takla attığını gördüğümüz an diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz ve karakter takla atıp kalkacak. Hemen gösteriyorum. Hop. Göründüğü kadar basit değil bu arada. Yapınca göreceksiniz zaten. Bu oyun zamanlama çok önemli arkadaşlar. Evet, yani ne zaman karakteri döndüreceksiniz, ne zaman karakter takla atarken neyin üzerine göreceksiniz, bunu ayarlamak sizin elinizde. Diğer bir göstermek istediğim taktik ise bu daha basit versiyonu. Diyelim karakteriniz böyle ters düştü ama yanında bir platform var. Riskli yol yapmanıza hiç gerek yok. Direkt karakteri böyle yamulmasını bekleyin. Hop, birazcık ilerleyin ve olacağı bu yani. Karakter düzeliyor. Hop. Evet. Şimdi normal ilerleyin arkadaşlar. Buradan hiçbir sıkıntı yok. Hepiniz geçebilirsiniz. Ama mesela arkadaşlar bakın, burada takla atmayı önlemek istiyorsanız arkadaşlar göstereyim size. Mesela engeller yakınsa arkadaşlar önce zıplayın sonra ilerleyin. Böylece daha kolay ve daha takla atmadan ilerleyebilirsiniz. Önce zıplayın sonra ilerleyin. Hedef uzaksa önce koşun sonra zıplayın. Bunları öğrenmelisiniz arkadaşlar oyunun başındayken. Şimdi burada bir merdiven var. Bundan normal gitmeye çalışırsanız hoppa yamulursunuz. Bunu engellemek için ne yapabiliriz? Bunu engellemek için önce bir karakterimizi düzeltelim. Hoppa. Bunu engellemek için arkadaşlar önce zıplarsınız, biraz ilerlersiniz. Karakterin böyle çapraz inmesini beklersiniz. Sonra zıplarsınız kenara, zıplarsınız kenara ve hop, yani burayı açtınız, kolay bir şey. Engel yakın. Önce zıplıyoruz, sonra ilerliyoruz. Önce zıplıyoruz, sonra ilerliyoruz. Önce zıplıyoruz, sonra ilerliyoruz. Burada da hiçbir şey yok. Burada yapmanız tek gereken arkadaşlar, burada zıplamamanız gerekiyor. Çünkü şu engele çarparsınız. Burada yapmanız gereken sadece normal ilerlemek. Karakter takla atacak ve buraya geleceksiniz. Ters mi düşünüyorsunuz? Hiç sıkıntı yok. Taktikleri gösterdim size. Basit. İlerliyorsun. Şimdi tırmanma mantığına gelelim. Oyunda tırmanma mantığı var. Karakterin patileri duvara değdiği zaman arkadaşlar şöyle yan bir şekilde, ama normal böyle yamulmadınız. Ah. Karakter böyle duvara değdiği zaman tırmanamazsınız. Yapmanız gereken şey arkadaşlar biraz tuşu bırakıp sonra bir daha basmak ve karakter duvara yapışacaktır. Tuşa basılı tuttuğunuz sürece. Sonra tuşu bırakırsınız, boşluk tuşuna basarsınız ve karakter böyle yukarı doğru çıkar. Sonra karakter yukarı çıktıktan sonra arkadaşlar hop
Karakteri getiriyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz. Hop, dengeyi sağlıyorsunuz ve geçtik. Zıplıyorum, geçiyorum. Evet, sadece şimdi bu kısımlık özel bir hareket var. Çünkü buradan zıplayıp geçemezsiniz. Burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Karakterle ilerleyeceksiniz. Biraz yamulduğunu gördüğünüz an, pardon yapamadım. Biraz yamulduğunu gördüğünüz an hop ilerleyeceksiniz ve takla atarak geçeceksiniz. Basit. Düzeldik. Şimdi az önce gösterdiğim taktikleri yapın arkadaşlar. Yeni bir şey yok. Engel uzak mesela, bakın. Hop koşarak yaptım. Engel yakın. Hop. Evet. Şimdi bu x'lere geldik arkadaşlar. Şu ilk x'e geldiğiniz andan itibaren aynı benim olduğum pozisyona gelin arkadaşlar. Bu arada karakter burada yamulabilir. Burada kendinizi düzeltebilirsiniz. Diyelim böyle değişik yamuldu böyle. Yani her şekilde düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bunu artık öğrenmiş olmanız lazım. Şimdi buradan ne yapacaksınız? İkinciye geçerken arkadaşlar önce zıplıyorum, sonra ilerliyorum. Burada arkadaşlar zıplamaya gerek yok. Çünkü fark ettiyseniz üstteki x'i biraz daha yakın. Zıplarsak ona çarparız ve aşağı düşme riskiniz var. Normal ilerleyin sadece. Hop. Karakter ters mi döndü? Düzeltemiyorsunuz mu? Val gibi de düzeltirsiniz. Hop. Zor bir şey yok arkadaşlar. Sonra bakın şu x'e nasıl geçeceğiz? Bu da kolay. Önce zıplıyorsunuz, sonra ilerliyorsunuz. Fark ettiyseniz direkt ilerlemiyorum. Zamanlamaya ayarlıyorum ve öyle ilerliyorum. Buna dikkat etmelisiniz. Sonra arkadaşlar buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Birazcık sola hop zıplıyorum. Önce ilerledim, sonra zıpladım ki bunun arkasına geçebileyim. Sonra arkadaşlar buradan yapacağımız şey karakterimizi düzeltmek. Sonra zıplayıp buraya geçmek. Sonra karakterimizi düzeltiyoruz tekrar. Zıplayıp buraya geçiyoruz. Sonra aynı şeyi yapıyoruz. Sonra sağ zıplıyorum, buraya geldim. Hop. Sonra zıplıyorum, geçiyorum. Burada sakın ilerleyip zıplamaya çalışmayın, yoksa takla atar kedi. Önce zıplayın, sonra ilerleyin. Aynı şeyi yaptım ve hoppa platformun üzerine geldim. Buradan normal bir şekilde önce zıplıyorsunuz ve geçiyorsunuz. Zor bir şey yok. Zamanlama ayarlarsanız. Şimdi denge kısmına geldik. Burada zorlanacaksınız ilk başta arkadaşlar. Yapmanız gereken şey kedimizin tam böyle patilerinin ortasını denk getirmek bu platformlara. Hemen göstereyim. Hop. Ortaya denk getirdim. Karakter yamuldu. Ortaya denk getiremezsiniz. Karakter yamulur ve hiç istemeyeceğiniz durumlara düşersiniz. Sırf bunu göstermek için yaptım bu arada. Hop geçtiniz. Ortaya hop geçtiniz. Ortaya. Ortaya. Karakter yamulursa böyle sağ sol sağ sol dengelemeye çalışın. Sakın zıplamayın. Dengelemeden karakteri. Evet arkadaşlar. İleride çok daha küçük bir platform var. Bunda dengelemek çok daha zor ama imkansız değil. Hop. Tekte yaptım. Burada karakteriniz yamulursa düzeltmek daha zor. Evet. Şimdi burada bir küçük platform daha var. Ama bir şey değil mi siz arkadaşlar? Kolay yoldan geçmek istiyorsanız bu platforma zıplamanıza gerek yok. Nasıl yapacaksınız? Zıplayacaksınız, ilerleyeceksiniz. Şu üstteki ikinci platformu gördüğünüz zaman, sondan ikinciyi gördüğünüz zaman orada duracaksınız ve altınızda bir platform olacak. Buradan da aynı X mantığı şeklinde ilerleyin arkadaşlar. X'lerde ilerlediğimiz gibi. Hop karakterim oldu, düzeltelim. Hop. Sabır. Hoppa. Buraya geldik. Aynı şekilde ilerliyoruz. Hop. 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 Küçüğe değmenize hiç gerek yok. Buraya gelin arkadaşlar, şu pozisyona. Zıplayın, ilerleyin. Ve hop buradasınız. Karakter yamulursa da videonun başında göstereyim, teknikle yapın. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü platform var. Bu sarıya bastığımızda yenileri geliyor. Bu platformlar bize ne işimize yarayacak? Hemen göstereyim. Bunları ittirebiliyorsunuz. Hop. Platformlar arkadaşlar bize şuradan geçmemizi sağlayacak. Bakın. Şuradan geçemiyoruz. Şu yeşil de bize yardımcı olmuyor arkadaşlar. Çünkü yeşilde zıplayamıyorsunuz yeşil platformlarda. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Çok basit. Platformları üst üste getireceksiniz arkadaşlar. Şu araları bir önce kapatın düşmeme adına. Hop. Bir tane platformu geçirdik oraya. Tamam. Ama sırf güvenlik olsun diye arkadaşlar. Öyle daha çok platform getirin. Aşağı düşerseniz buraya gelirsiniz bir dahaki sefer. Dalgın olsanız bile düşmeyesiniz aşağı. Hop. Hoppa. İlerleyin. Evet. Platformu bu hale getirdiğiniz zaman arkadaşlar artık güvendesiniz. Aşağı düşme ihtimaliniz yok. Pardon arkadaşlar, bilerek yapmadım. Şurada dur. Buradan normal bir şekilde zıplıyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Buradan arkadaşlar önce ileri gidiyorsunuz, sonra zıplıyorsunuz. Buradan zıplıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Burada arkadaşlar alan çok dar. Alan çok dar olunca önce ilerleyip sonra zıplayacaksınız. İlerledim, zıpladım. Nerede zıpladığıma dikkat ettiniz mi? Önce biraz patim geçiyor etrafı, sonra zıplıyorum.
Hop. Zor bir şey yok. Burada geliyorsunuz arkadaşlar. Karakterinizi böyle yapıştırıyorsunuz. Sonra tırmanma pozisyona geçirtiyorsunuz ve yuvarlığa basarak geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Eğer bana olduğu gibi şu an geçmezse biraz daha aşağı inmesini bekliyorum. Tekrar yuvarlığa basa basa geçiyorum. Zor bir şey yok. Buradan da zıplıyorum. Zor bir şey yok. Şimdi arkadaşlar burada da önce koşuyorsunuz, sonra zıplıyorsunuz. Hop. Evet arkadaşlar, bu duvara geldik. Bu duvara zıplamak istiyorsanız çok basit bir yolu var. Zıplarken arkadaşlar tam platformu geçmeyin. Koşarak zıplarken. Karakteri biraz yamultsun. Hop. Da böyle geçesiniz. Diyelim olmadı. Dümdüz geldiniz. Dediğim gibi tuşu biraz bırakın. Karakteri yamulsun. Kendi kavrayacak. Ve sonra tuşu bıraktığınızda A tuşuna basa basa çıkacaksınız. Pardon, boşluk tuşuna basa basa. Evet, şimdi bu platforma geliyorsunuz arkadaşlar. Karakterinizi yamultuyorsunuz. Bu platformdan zıplayamıyoruz. Zaten ihtiyacımız da yok arkadaşlar. Bakın, karakteri yavaş yavaş bırakıyorsunuz, tamam mı? Bakın, şuraya getirdiniz. Buraya kadar böyle yavaş yavaş indiniz. Sonra bakın, bıraktım. Son anda böyle bakın. Son anda bak, yeşil platforma değmeyeceği anda bunu yaptım ve karakteri düzelttim. Yeşil platforma değerse karakter yamulur arkadaşlar. Çok konuştuk. Daha konuşacağız. Daha oyunun başlarındayız. Şimdi arkadaşlar burada da bir mantığımız var. Şimdi burada kedinin kafasını bir üstteki platforma vurdura vurdura geçeceğiz ki dengeli olarak geçelim. Ne demek istedim? Şöyle hop. Bakın mesela yapamadım. Karakter yamuldu. Ve şimdi en aşağı düşeceğim. Evet arkadaşlar, tekrardan geldim. Evet, bazen ben bile düşebiliyorum. Evet. Bakın dediğim gibi. Hadi ama. Hop, bu sefer düşmedim. Tam böyle kafasını vurdurtmalısınız. Ki karakter yamulmasın. Ama karakter yamulsa bile geçebilirsiniz. Hop. Hop. Tam bahsettiğim oydu arkadaşlar. Bakın, kafasını tam vurdurmaya başarırsanız hiçbirinde yamulmazsınız. Yamulursanız da dengeyi sağlarsınız. Yeni bir şey yok. Geçiyoruz. Ve kuş kardeşlerimiz var burada. Böyle geldiniz arkadaşlar. Oraya yapışıp inmeniz daha güvenli olur. Bu platformun üzerine çıktık arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şimdi bu kuş arkadaşlar çarparsanız sizi ittirirler. Baya baya taklanın manyağı olursunuz. Bunu engellemek için bakın, bir tane de siyah kuş var. Bunu yakalamamamız önemli. Bunu engellemek için onlara yakalanmayacağız arkadaşlar. Burada her şey zamanlama size bağlı. Şu 3. platformda bekleyin arkadaşlar. Kara kuş geçsin. Bakın. Kara kuş geçti, zıplıyorum. Hop, ilerliyorum. Evet arkadaşlar, tekrardan geldim buraya. Her şey zamanlama ile ilgili. Bakın, zamanlamayı tutturamazsanız kuş sizi kapar ve aşağı düşersiniz. Olabilir. Tek dikkat etmeniz gereken şey kuşların pati hizasına gelmemesi. Onun dışında kafanızdan geçseler sıkıntı yok. Hop, ilerliyoruz. Şimdi burada bir tane kuş bekleyeceğiz. Gelsin ki onun üzerine zıplayalım ama önce bekleyelim. Kara kuş geçsin. İşi karıştırmasın bize sonra. Bekliyoruz. Evet, geçti. Bakın, kuşun üzerine çıkıyorsunuz. Hop, buradasınız. Hop. Buradan ileri doğru atlıyorsunuz arkadaşlar. Şansına kuşun üzerine geldim. Normalde platformun üzerine gelirsiniz. Böyle doğaçlama artık siz yapabilirsiniz. O yüzden atlama gerek yok. Dikkat, dediğim gibi kuşların bacak hizanıza gelmemesine dikkat edin. Ve kara kuşa da dikkat edin. Evet, burada hop geçiyorum. Şurada tekrar bekleyelim kara kuşu arkadaşlar. Hop. Şimdi arkadaşlar burada yapacağınız şey, zıplıyorsunuz. Kuşun üzerine geliyorsunuz. Hop. Böyle geliyorsunuz. Orada 2 kuş olduğu için zıplamadım. Çünkü zıplasaydım bu sefer aşağı düşerdim. Dediğim gibi doğaçlamaları siz ayarlayın. Hop, kara kuş atlattık. Tek kuş bekliyorum buradan zıplayabilmek için. Evet, geldi. Hop, geçtik. Artık kara kuş bizi etkilemeyecek. Buradan da bir kuş bekliyorum. Gelsin de zıplayalım üstünden. Geldi. Hop. Evet. Buraya kadar geldiniz arkadaşlar. Şimdi ileride platform var ama kuşu bekliyorsunuz. Kuşun üzerine çıkıyorsunuz. Ve böyle ilerliyorsunuz. Platformlara hiç kanmayın. Sadece atlayın onları. Çünkü onlarla gitmeye çalışırsanız zorlanırsınız. Hop. Zor bir şey yok. Geldiniz buraya kadar. Hop. Hop. Sonra bir kuş daha bekliyorsunuz arkadaşlar. O da geldi. Hop, böyle aşağı inip üzerine geliyorsunuz ve kuşla birlikte ilerliyorsunuz. Şuradan itibaren böyle kendinizi aşağı bırakabilirsiniz. Hop. Toplu yere geldik. İşte şimdi burası biraz taklalı olacak. Ama bunun engellemenin yolu var. Nasıl mı? Arkadaşlar, platforma çıktığınızda gördüğünüz gibi karakter çok kolay bir şekilde yamuluyor. Bunu engellemek istiyoruz. Nasıl engelleyeceğiz biliyor musunuz? Hoppa, önce bir düzeleyim. Evet. Bunu nasıl engelleyeceğiz biliyor musunuz? Böyle platforma
üstüne bindiğiniz an böyle sakince karakteri dengeleyeceksiniz. Sonra diğerine. Sonra tekrar dengeleneceksiniz. Sonra diğerine. Hop. Aynı benim gittiklerime gidin arkadaşlar. Aradakiler zaman kaybı. Hop şuraya bir gelin. Hop. Karakteri dengeledim. Hoppa. Burada sabır önemli arkadaşlar. Acele ederseniz en aşağıda bulursunuz kendinizi. Hareketli platformlar. Bu oyunun çok bug'lı olduğunu söylemiş miydim? Evet. Baya bug var. Bug'a girmek istemiyorsanız dediklerimi harfiyen yapmanız lazım arkadaşlar bu kısımda. Şu platformun üstüne zıplıyorsunuz. Bakın bazen bu platform tam olarak buraya gelmiyor ve geri gidiyor. Bunu öngöreceksiniz. Mesela zıpladığınız platform geri gelmedi mi? Geri gideceksiniz. Bunun zamanlamasını ayarlayabilmeniz lazım. Evet şimdi tam bu anda zıplıyorsunuz arkadaşlar diğer platformun üzerine. Zamanlamayı dediğim gibi ayarlayabilmeniz lazım. Sonra burada bir tane daha var. Bunu nasıl yapacağız? Bekliyorum. Güzel bir zamanlama. Şimdi hop üstüne geldim. Buradan da zıplıyorum geçiyorum. Sonra bakın burada kuş var. Dikkat edin şu platformun üstüne çıktığınızda kuş size çarpmasın yoksa en aşağı düşersiniz. Bakın yukarı çıktı. Olmadı. Bir daha zamanlama ayarlayacağız. Yukarı çıktı. Aşağı inerken hoppa beceremedik. Hoppa başardık. Burada da arkadaşlar aynı mantık. Genellikle aşağı inerken zıplarsanız iyi durumda olursunuz. Hop aşağı iniyor zıplıyorum. Ve son anda aşağı iniyor ya bakın. Hop aşağı indi zıpladım. Buradayım. Hop. Hop. Videonun başında öğrettiklerimi unutmayın arkadaşlar. Uzak mesafe ise önce koşuyorsunuz. Yakın mesafe ise önce zıplıyorsunuz sonra koşuyorsunuz. Evet bakın sıradaki platforma geçiyorum. Ama bakın ilk yarısında durun. Ucuna gelmeyin. Çünkü o şey çarparsa size bug'a girersiniz. Burada yapacağınız şey bu büyük platform geri gittiği an zıplayacağız. Bu platformda yukarı çıktığında bakın şimdi. Geri gitti ya. Hop zıplıyorum. Burada mavi platform var diyelim platform. Bu da arkadaşlar zıplayabiliyorsunuz. Bakın keyfinize göre. Bak boşluk tuşuna bastığım an istediğim kadar zıplayabiliyorum. Ne kadar hızlı basarsam o kadar da zıplayabildiğimi de belirtmem lazım. Buradan zıplayarak şuraya geçiyorsunuz. Bakın mavi blok. Mavi platform diyelim. Mavi platform olduğunda arkadaşlar buz yani kayıyor bakın. Hop. Kaymamak için yapmanız gereken mesela böyle kaydınız mı? Zıplıyorsunuz. Karakteri dengeliyorsunuz ve duruyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama burada karşıya geçmek için kaymamız lazım. Ama duruyorsunuz. Nasıl yapacağız? Mesela diyelim o platform yok. Nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Önce zıplayacağız. Böyle ittireceğiz kendimizi. Hop gideceğiz. Yani diğer köşeden zıplayacaksınız. Diğer köşeye bir köşeden zıplayıp diğer köşeye kadar yürüyeceksiniz. Ve o zaman yeterli momentumu elde etmiş olacaksınız. Şu kahverengi platformlar arkadaşlar düşüyor. Yani üzerinde durma şansınız yok. Hemen göstereyim. Hemen değdim zıplıyorum. Hop buraya geldim. Karakteri dengeliyorum. Şimdi karşıya geçmek için hıza ihtiyacım var. O yüzden şu uca kadar... Ha bu arada söylemeyi unuttum. Bu karakterde yürüyemiyorsunuz bu platformda. Zıplaya zıplaya böyle kendinizi dengeleyeceksiniz. Hoppa dengeledim. İlerledim. İlerleyemedim. Pardon. Hop. İlerledim. Hoppa buraya geçtim. Hızlıca buradan zıplıyorsunuz. Bakın karakteriniz yamulduğu zaman bu platformda düzeltme şansınız yok. Nasıl yapacaksınız? Hop biraz uca geleceksiniz. Gelemiyorum. Hoppa. Hadi be. Başaramadık. Oyunun başındaki taktiği deneyeceğiz. Oyunun başında gösterdiğim. Hoppa. Riskli taktikti ama işe yaradı. Aynı şekilde burayı da böyle geçiyorsunuz arkadaşlar. Hop. Bakın buradan kayıyorsunuz. Gücünüz yetmezse bir daha şuradan böyle kayarsınız. Hop. Ve pembe platformlar. Arkadaşlar pembe platformlar çok sıkıntı. Çünkü bug'lılar. Pembe platforma geldiğinizde kontrollerin yönü değişiyor. Yani sağa bastığınızda sola gidiyor. Sola bastığınızda sağa gidiyor. Ama zıplamada değişen bir şey yok. Size tavsiyem bunda hiç buna uymadan direkt böyle zıplayın ve kendinizi yerleştirin. Zıplayınca kontroller normale dönüyor. Bir de şu pembe platformun ucuna geldiğiniz zaman ilk başta üstünde olsanız bile karakter böyle bug'a giriyor. Oyun bug'lı dediğim gibi. Evet çok uzatmayalım. Yeni bir şey yok. Hop. 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 Şu maviden zıplıyorsunuz. Hop. Buza geldik. Buzdan buraya zıplıyorsunuz. Bakın. Buraya geldim. Buzun üzerinde hemen dengeledim kendimi. Burada çok ince hareketler arkadaşlar. Tutturamazsanız sıkıntı. Bakın kayıyor dengeledim. Aşağıdaki platformun geri gelmesini bekleyeceksiniz. Ondan sonra devam edeceksiniz. Bundan zıplıyorsunuz. Hoppa. Evet. Oyunun başında söylemiştim. Yeşilden zıplayamıyorsunuz. Buradan yapacağınız tek şey biraz ilerlemek, beklemek, ilerlemek. Hop zıplıyorum. Hop kayıyorum. Hop.
Hop. Denge. Zıplıyorum. Hop. Evet, dediğim gibi artık ustalaşmanız lazım. Yoksa işiniz zor. Evet, bakın. Size bahsettiğim bug bu. Karakteri ikide bir geri atıyor. Bununla uğraşmak için önce zıplayıp sonra geçin. Sonra önce zıplayın sonra geçin. Önce zıplayın sonra geçin. Buraya geldik. Sıra sıra ilerliyorsunuz. Topta arkadaşlar tam bakın şu böyle şu pozisyona geliyorsunuz, tamam mı? Bakın aynen şöyle. Önce zıplıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Karakter yamulsa da panik yok. Karakteri dengeye getirmeye çalışıyorsunuz. Bekliyorum. Hoppa. Böyle bir şekilde getiriyorum. Yeşil atladım çünkü yeşilden zıplayamıyoruz. Orada kalacağız ve işimiz zorlaşacak. Gerek yok. Normal bir şekilde geçiyorsunuz. Hoppa. Şimdi bu aşağı indiği an üzerine zıplayın. Hoppa. Yamulduk. Yamulduysak sıkıntı yok. Yukarı çıkmasını bekleyin. Yukarıda hop. Hoppa. Dediğim gibi burada zıplama yok. Bu yüzden zamanlama ayarlayarak geçeceksiniz. Zor bir şey yok. Zamanlama ayarladım. Geçtim. Şimdi arkadaşlar yeşil platformun yukarıya çıkarken mavi platformun aşağı inmesini bekleyeceğiz. Tam şu anda. Hoppa. Çünkü yeşil platform yukarı çıktığında mavi platform aşağı iniyor. Yeşil platform doğal olarak aşağı indiği zaman mavi platform yukarı çıkıyor. Eğer diyelim çok erken şey yaptınız ve kayıyorsunuz. Zıplayacaksınız arkadaşlar. Full zıplaya zıplaya geçeceksiniz. Dengeleyeceksiniz ve geçeceksiniz. Evet, çok konuştum, farkındayım. Burası çok zor arkadaşlar. Şimdi boşluk tuşuna bayağı basmanız gerekecek. Böyle ard arda durmadan basacaksınız burada. Çünkü bu mavi platformlar tek space basışıyla pek işe yaramıyor. Aşağı düşüyorsunuz. Evet. Bir elimi geçirdim boşluk tuşuna. İlerliyorum. Buradan zıplıyorum. Bakın tuşa ikide bir basıyorum. İkide bir basıyorum. İkide bir basıyorum. Hop. Basın basın basın. Bakın burada ayarlayacağınız şey arkadaşlar bu. Bakın. Tam böyle aşağı geleceğini anladığınız zaman buna zıplıyorsunuz. Hop böyle. Çünkü onun üstünde duramıyorsunuz, bildiğiniz gibi aşağı düşeceksiniz. Zamanlama ayarlamak sizin elinizde. Tek aklınızda tutmanız gereken şey boşluk tuşuna sürekli basın o mavi platformlardayken. Evet. Burada ilerleyelim. Hop. 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 Burada arkadaşlar zıplayamıyorsunuz. Burada yapacağınız şey arkadaşlar. Ta şunun ucuna kadar ilerliyorsunuz. Buradan zıpladığınız an şuraya getiriyorsunuz. Olmadı mesela. Karakteriniz yamuldu mu? Hiç sıkıntı yok. Bakın şunun ucuna getirin. Hop. Karakter düzeldi. Bir daha deniyoruz. Bakın geldiği an zıplıyorsunuz. Karakter takla atsa da şey yapsa da önemli değil. Önemli olan biraz o kenara aşmanız, baklı kısmı. Sonra zıplıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Evet, gene hareket eden platformlar, yeni bir şey yok. Dümdüz geçiyorsunuz. Hop. Hoppa. Evet, burada çapraz platform var. Gene yine bir şey yok. Buradan önce zıplıyorsunuz, sonra ilerliyorsunuz. Bakın buraya geldim, dengeledim kendimi. Niye? Top var. Direkt zıplasaydım hoppa aşağıdaydım. Şimdi burada yapacağınız şey arkadaşlar. Biraz elinizden gelince yakına gelmek. Daha sonra bu riskli. Daha az risklerini göstereyim. Top aşağı geliyor arkadaşlar. Zamanlama ayarlayacaksınız. Ve zamanı geldiğinde kendinize momentum hızı vereceksiniz o gösterdiğim taktikle. Ve ilerleyeceksiniz. Hemen göstereyim. Olmadı, bir saniye. Hoppa. Tam olarak böyle. Burada en uca geliyorsunuz. Burada normal düz zıplayacaksınız. Önce zıplıyorum, sonra ilerliyorum. Bakın burada toplar ikili ikili geliyor. Bekleyeceksiniz ikili ikili gelsin, ondan sonra zıplayasınız arkadaşlar. Çünkü teknik gelirken diğeri hızlı gelir ve aşağı düşersiniz. Hemen gösteriyorum. Kaçırdık. 1 geldi. 2 geldi, zıpla. Aynısı burada da var. Kaçırdık. 1 geldi. 2 geldi. Tabii benim oyun biraz bug'lı şu an arkadaşlar. Şey oldu. İkili top geldiği zaman dediğim ikili yapışık top geldiği zaman. Normalde burada iki ayrı top da geliyor ama benim oyun biraz buglandı galiba. O yüzden olmuyor. Ona dikkat ederseniz sizin için iyi olur. Gene geldik boşluk tuşunu kırmamız gereken bir yere. Ama bu sefer toplar da var. Diyorsunuz aman Allah'ım daha ne kadar zor olabilir. Burada bir Türkçesini bilmiyorum. Pattern diye bir şey var arkadaşlar. Yani belli bir hamle sırası var. Hamle iniş sırası topların. Bakın. Birinci top iniyor. İkinci top iniyor. Sonra üçüncü top iniyor. Sonra hepsi birden iniyor. Bakın. İşte bizim yapacağımız şey hepsi birden indiği zaman ilk maviye zıplayıp sonra ikinciye geldiğimizde o mavinin yarısını tutturup üstten gelen topu nasıl desem üstten gelen topu dodge'lamak, sonra da ilerlemek olacak. Yapayım da göreceksiniz. Ama bu dediğime bazen gerek de kalmıyor. İkinci top bazen geç geliyor falan. Neyse çok uzattım. Hadi geçelim. Bütün toplar geçtiği an zıplayacaksınız. Hoppa.
Bakın. Bekledim. Hop. Hop. Buradan böyle geçiyorsunuz arkadaşlar. Zamanlamayı ayarlamak sizin elinizde dediğim gibi. Buradan toplar geliyor arkadaşlar. Yapacağınız şey arkadaşlar, top tam geldiği zaman böyle zıplayacaksınız ve karakteri yamultup diğer topun üzerine geçeceksiniz. Tabii ki yuvarlak tuşuna da basmanız lazım. Hop, böyle de bu arada uçabiliyorsunuz, göstereyim. Karakteri ters getirirseniz bir topa. Kendimizi buraya getireceğiz. Yamulduk mu? Sıkıntı yok. Düzeliriz. Karakterim biraz buglandı ama sıkıntı yok. Devam. Şimdi arkadaşlar bu turuncu platformlar. Bu arada aşağıda söylemeyi unuttum da, top mesela ters gelirseniz topa uçma taktiğini uygulayın. Topun üzerine çıkın ve buraya gelin. Zor bir şey yok. Şimdi bu turuncu platformlar arkadaşlar, üzerine geldiğiniz zaman aşırı bir şekilde sizi zıplatıyor. Burada yapacağınız tek şey, zıplamanıza da gerek yok. Yani otomatik zıplatıyor bu. Zıplatmasını bekleyip ilerliyorsunuz. Ortasına inmeniz önemli. Ortasında iyi zıplatıyor. Ortasına iniyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Oh, geldik zor bir kısım arkadaşlar. Bu kısım harbiden zor. Ben bile ilk seferde geçemeyebilirim. Gördüğünüz gibi aşağı düşen platform var. Bir de top şeklinde. Bunlardan ilerlememiz lazım. Bir de bu toptan bir sürü var. Yani hepsi birden aşağı düşecek ve en aşağı düşme ihtimalimiz çok yüksek. Burada yapacağınız şey arkadaşlar, mesela diyelim topla aşağı düşüyorsunuz. Aşağı düştüğünüz topun biraz sağına ilerleyeceksiniz aşağı düştüğünüzde, düşerseniz. Ki çok aşağı düşmeyesiniz. Ama onun hiç olmama şansı da var eğer tek seferde yaparsanız. Yapacağımız şey arkadaşlar, zıpladığımızda bu topun üzerine böyle kenara denk getireceğiz. Böyle sol kenarına denk getireceğiz. Ve oradan zıplayarak, zıplayamıyorsak da takla atarak karakterimizi aktaracağız toplardan toplara. Ama son topa geldiğimiz zaman o toptan zıplamamız lazım. İşte bu da biraz şans. Umarım zıplayabilirik tek seferde. Evet, bakın dediğimi gösteriyor. Hop. Karakter düz gelmedi, bir şey değil. Hop. Bakın zıplayamadık. Biraz sağ ilerledim. Ve en aşağı düştüm. Evet arkadaşlar, tekrardan geldim buraya. Dediğim gibi buradan düşme ihtimaliniz çok yüksek. Hadi devam edelim. Dediğim taktiği tekrar uygulayacağız. Hop. Kenara. Hop. Zıpladım. Hop. Oh. Wow. Karakter uçtu. Hoppa. Evet. Gördünüz mü? Tam böyle sonuncu topta zıplamayı denk getirdim. Ve karşıya geçtim. Önemli olan son top yani arkadaşlar. Son topa kadar gelip zıplayabilmeniz lazım. Evet. Şimdi oyunun en zor kısmına geldik. Evet. Bundan sonra oyunu bırakma ihtimaliniz çok yüksek. Ancak dediklerimi yaparsanız oyunu bırakmanıza gerek kalmayacak ve geçebileceksiniz. Burada yapmanız gereken arkadaşlar, gitgide tekrar dönen platformlara zıplayacağız burada. Ya bakın şöyle dikey ya da böyle yatayın ortasına denk getirmeye çalışacaksınız. İkisi de olmadıysa elinizden geldiğince yapışık kalıp doğaçlama bir şekilde karşı tarafa geçmeye çalışacaksınız. Yapmanız gereken taktik bu burada arkadaşlar. Ne yazık ki bu da biraz şansa dayalı. Bekliyoruz. Daha iyi olan ortaya denk getirmek. Hop, ortaya denk getirdim. Hop, üste denk getirdim. Hop. Orta. Orta. Dikey. Dikey. Hoppa, orta. Benim için bile zor bunu yapması arkadaşlar ya. Vallahi çok zor bir yer. Buraya geldiğiniz zaman zaten düz bir şekilde zıplayın. Hop, burada dönen bir şey daha var ama tuzağa düşmeyin. Burada yukarıdan gelen platform var. Ben ilk seferde tuzağa düşüp ileri atlamıştım ve aşağı düşmüştüm. Yapacağınız şey, şunun üzerine geleceksiniz. Bakın, zamanlamayı kaçırdık, bir şey değil. Biraz bekleyeceksiniz. Sonra tekrar geleceksiniz buraya. Hoppa, şu platformun üstüne geleceksiniz. Sıkıntı yok. Sonra tekrar turuncu platform. Bu platformda arkadaşlar bakın, yukarıda şu delikten geçmeniz lazım. Ama bakın, delikten kusursuz geçmeniz lazım ki sola girebilirsiniz. Çünkü yeşille bildiğiniz gibi zıplayamıyorsunuz. Bu yüzden bakın böyle geçtim. Şansa geçtim. Normalde sağ sol yapıp böyle deliği tutturmanız lazım. Bu arada karakter takla atarsa o zıpladığınız şeyin üzerinde yapacağınız şey şu. Karakter mesela arkadaşlar böyle ters ya, turuncu şeyin üzerinde. O soldaki platform aşağı doğru gidiyor ya. Aşağı doğru gittiği anı zamanlamayı tutturarak o basit gösterdiğim takla hareketini yaparsanız düz bir şekilde durabilirsiniz ve tekrar patilerinizin üzerinde tekrar deneyebilirsiniz şansınızı. Dediğim gibi artık bunu anlatmama gerek yok. Yani bunu bilmeniz lazım artık. Buraya geldik arkadaşlar. Buradan zıplıyoruz. Bakın, üstte köpekler var. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar, hızlı olmak. Evet. Videonun başından beri söylediğim sabırlı olun ve yavaş olun, dışına çıkacağız burada. Burada öğrendiğimiz her şeyi hızlı uygulamamız lazım bu köpeği atlatana kadar. Burada farklı olan bir şey şu, arada boşluk olan platformu biraz daha böyle ucundan atlayacağız ki takılan yere atlamayalım. Şimdi göreceksiniz.
Bakın sondan atladım ki şurada takılmayayım, zaman kaybetmeyeyim. Hızlı arkadaşlar. Dengeyi sağladım, hızlı. Kaydım, hızlı. Hop. Ortaya getirin bunu. Ters döndünüz. Biraz zaman kaybedeceksiniz. Ama bir şey değil. Zıp. Burada hızlıca ilerleyin. Topa kanmayın, sahte o. Ve köpek kayboldu. Evet. Bazen köpek buraya kadar geliyor. Buradan yapacağınız şey, karakteri biraz şöyle yamuk getirmezseniz de videonun başında gösterdim. Hoppa, karakter ters geldi. Sıkıntı yok. Karakteri ters gelirse yapacağınız şey sadece böyle önceki platforma atlayıp düzeltmek. Korkmanıza gerek yok yani. Evet, karakteri bu hale getiriyorsunuz. Videonun başında gösterdiğim taktikler. Hop, düzeltiyorsunuz. Sonra burada gene bu hale getiriyorsunuz. Hop. Sonra bu platformdan birine önce zıplıyorsunuz, sonra ilerliyorsunuz. Evet. Burada yapacağınız şey arkadaşlar, platformun size geri gelmesini bekleyeceksiniz. Zamanlama ayarlayıp zıplayacaksınız. Zor bir şey yok. Tek şu mavide dengelemede zorlanacaksınız. Hemen göstereyim size. Bakın. Geri geldi. Hop. Dengelemede zorlanıyorsanız zıplayacaksınız. Üzerine konup dengelemeye de çalışabilirsiniz ama şansınıza üst platform geldiyse üst platforma geçin. Dediğim gibi doğaçlama, burada kesin gösterebileceğim bir şey yok size arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman zaten oyunun %95'ini bitirdiniz. Burada oy bizim kediciklerden var. Kopya kediler. Bakın. Şurada tam şu kedinin yaptığını yapmanız gerekecek. Bakın yeşilden zıplayamıyoruz. Bu yüzden karşıya geçemiyoruz. Burada yapacağız ama küçük kedi gördünüz mü? Yukarı gidiyor. Buradan kendi kedilerimizin kopyalarından kendimizi sıkıştır takla atarak karşıya geçeceğiz. Ama gördüğünüz ki karşıya geçemeyecek kadar az bir takla gücünüz var. Hemen geriye geleceksiniz ki düşmeyesiniz. Bakın. Bakın. Hoppa. Karakteri elinizden geldiğince böyle patilerin üzerinde yapmaya çalışın. Takla atma şansı daha fazla öyle. Yardımcı oluyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar. Boşluk tuşuna basın, hoppa geçti. Yardımcı oluyor mu bilmiyorum ama orada sanki boşluk tuşuna basınca kopyalarımız zıplıyor gibi geldi bana. O yüzden boşluk tuşuna da basın köşede. Biraz zaman alabilir. Eğer zıplayamazsanız köşeden çıkın. Biraz sağa doğru ilerleyin. Sonra tekrar gelin. Kopya biriktirin. En geç olacaktır. Evet arkadaşlar, burası boşluk normalde gördüğünüz gibi ama bu sadece bir göz yansıması. Siyah şeyin özelliğini ne soracaksınız? Bu. Orada boşluk yok aslında. Evet, buradan ilerliyorsunuz. Hoppa. Oyunun sonuna geldik arkadaşlar. Burada yukarı zıpladığınız zaman oyunu bitirmiş oluyorsunuz ve kedimizin aslında bütün yaşadıklarının rüya olduğunu görüyoruz. O tatlı kedicik seni. Evet, toplam 60 kere takla atmışız. 37 dakikada bitirmişiz. 0 kere miyavlamışız. Miyavlamada M tuşuna basınca oluyor. Yani öyle. Oyunda hiçbir ses de yok bu arada arkadaşlar. Tuhaf olan bir şey de o. Miyav sesi hariç hiçbir ses yok oyunda yani. Keşke en azından müzik koysalarmış. Neyse. Çok boş yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince size aklıma gelen en basit yöntemleri göstererek bu oyunu nasıl bitirebileceğinizi anlattım. Eğer takıldığınız veya hiç yaşamadığım bir şey olursa bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Size yardım ederim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bonus speedrun videosunu istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Bonus speedrun yaparım. Bu arada çok ilginç olur bonus speedrun yaparsam. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Fikrinizi veya önereceğiniz oyun varsa onu da yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Sizleri seviyorum ve görüşürüz. Bay bay.